YouTube'da sabah rutini videoları vardı bir ara. Ne oldu? O akım hala devam ediyor mu? Yoksa biraz geç mi kaldım ben? Aklımda şuna benzeyen bir şeyler yapma fikri vardı da. Dil temizliği. Önemli tabii ama ondan da önemlisi konuşmak, yazmak için kullandığımız dilin temizliği. İlerleyen dakikalarda videonun sponsoru Grammarly'nin bu konudaki çözümünü de anlatacağım. Sabah rutini deyince böyle aklımıza diş fırçalamak, tıraş olmak, yüz temizliği, ayak temizliği, vücut temizliği, baş temizliği gibi konular geliyor ama ondan da önemlisi başın içindeki beynin temizliği. Sabahları uyanınca ilk yaptığımız şey telefona uzanıp ona bakmaksa proaktif olamayız. Reaktif kalırız ve bu mod gün boyu yapacağımız her şeyi etkiler. O telefonu açınca ne görüyoruz? Başkalarının başına gelen olayları ya da bizden istenen, bizden beklenen şeyleri. Daha günün başında kendimizden kopuyoruz. Odağımızı kaybediyoruz. Oysa sabah saatlerinde beynimizi dağıtmak yerine onu toparlamamız lazım. Bunun için de sadece rutinler yetmez. Bir de ritüellere ihtiyacımız var. Ritüel derken kendimize ait sembolik davranış biçimlerini kastediyorum. Sabah uyanınca eliniz otomatik olarak başucunuzdaki telefona uzanıyorsa artık bu sizin sabah rutininiz olmuştur. Onu yaparken düşünmezsiniz bile. Bu rutini kırmak istiyorsanız yerine yenisini koymalısınız. Mesela o telefonun yerine bir defter koymak gibi. İşte değiştirerek oluşturduğunuz bu yeni rutini size özel hale getirmek için bir şeyler yapın. Mesela defterinize özel bir isim verin. Düş defteri gibi. Sabah kalkınca rüyalarınızı hatırlamaya çalışın ve aklınızda kalanları o defterinize not edin. İşte böylelikle bir ritüel tasarlamış oldunuz. Size özel bir sabah kalkış töreni bu. Kafanızı dış dünyadan gelen şeylerle hemen doldurup kirletmek yerine içinizden gelen şeyleri dışa aktararak bu ritüeli gerçekleştirdiniz ve bunu zenginleştirmek, başına sonuna bir şeyler eklemek yine sizin elinizde. Tarihte rutinleri ritüellere çeviren pek çok ünlü isim var. Yazar Charles Dickens yatakta her zaman kuzeye dönerek uyurmuş. Yazı yazarken de masasını hep kuzeye doğru çevirirmiş. Hatta seyahatlerde bu yön takıntısı yüzünden yanında her zaman bir pusula bulundururmuş. Bu şekilde kuzeye doğru yatmanın ve yazmanın yaratıcılığını arttırdığına inanırmış. Bu inancın doğru olup olmaması önemli değil. Uyumak ya da yazmak gibi bir rutini renklendirmesi önemli. Kişisel bir törene çevirmesi. Rutinlerinizi ritüellerle renklendirin. R. Alın size akılda kalıcı ve sembolik bir tavsiye. Tabii bu renklendirme kısmı bazı ünlülerde biraz tuhaf. Ressam Pablo Picasso. Onun ritüeli tırnaklarını kesmek ve biriktirmekmiş. Kesilmiş saçlarını da hiçbir zaman atmazmış. Bu vücut parçalarını atarsa içindeki özü kaybedeceğine inanırmış. Dediğim gibi kişisel bir inanç ve anlam yüklemesi bu. Yapacağınız işleri ne kadar renklendireceğinize siz kendiniz karar vermelisiniz. Ama üretkenliğinizi arttırmak için mutlaka bir ritüel tasarlayın. Çünkü gün boyu önümüzde yapmamız gereken işlerden oluşan uzunca bir liste duruyor ve biz o görevler arasında zıplayıp duruyoruz. Bunları yapmak için geliştirdiğimiz rutinler elbette çok faydalı. Hayatın bunca belirsizliği içinde bizim sarılıp tutunduğumuz, bir şekilde kontrol ettiğimizi düşündüğümüz parçalar onlar. İşte ritüeller bunların içine katılmış gizli bir sos gibi. Yaptığımız işlerden tad almamızı sağlıyor. Rutinin yapısı bizi rahatlatırken, ritüeller onları yaparken bizi canlandırıyor, hayatla dolduruyor. Derin Çalışmanın kitabını yazmış yazar Cal Newport'un önerdiği bir ritüel var. Monk Mode Morning. Bu kez İngilizce olarak kısaltalım. Bu ritüelde yapmanız gereken şeyden çok yapmamanız gerekenler vurgulanmış. Öğleye kadar toplantı yapma. Telefonlarla uğraşma. İnternete bile girme. Dolayısıyla e-postalarına bakma, onlara cevap vermeye çalışma. Bunların yerine o gün odaklanman gereken en önemli işle ilgilen. Sadece o günün en büyük taşıyla. Bunun dışındaki her şeyle, dünya ile olan bağlantılarını kopar. İşte bu ritüel öyle kolay kolay herkesin yapabileceği bir şey değil gibi geliyordu bana. Fakat bir şans verdim ve denedim. Yine de her gün yapmanın çok zor olduğunu fark ettim. Ama haftada en azından 2 gün, 3 gün yapmaya çalıştığınızda gerçekten de sizi bekleyen o dağlar gibi iş yığınlarının epeyce bir temizlendiğini fark ediyorsunuz. Tabii onlar temizlenirken beyniniz de temizleniyor. Unutmayın, tüm günü değil, öğleye kadar olan kısmı boşaltıyoruz. Diğer tüm işleri de
Öğleden sonraya süpürüyoruz. Toplantı mı yapılacak? Öğleden sonra. Bir ödev ya da bir sunum mu hazırlanacak? Öğleden sonra. E-mailler mi cevaplanacak? Öğleden sonra. Öğleden sonra sizin yeni asistanınız olacak. Dediğim gibi deneyip başarılı sonuçlar aldığım türde bir ritüel bu. Yeni denemeye başladığım ve sizlere de tavsiye edeceğim bir başka asistan da Grammarly. Dijital yazım asistanı. Temel ve gramer yazım önerileri içeren ücretsiz bir uygulama. Ücretli versiyonu olan Grammarly Premium'un çok daha gelişmiş özellikleri var. Hem zaman kazandırıyor hem de yazılarınızın daha ilgi çekici olması için tavsiyelerde bulunuyor. Bunu iş akışlarınıza dahil etmek için tarayıcınıza bir eklenti olarak ekliyorsunuz. Yazdıklarınızı denetleyerek herhangi bir imla hatası yapıp yapmadığınıza bakıyor. Sadece yazıları değil, gönderdiğiniz e-postaları, hatta iş için hazırladığınız LinkedIn mesajlarını bile hatasız bir İngilizce ile yazmanızı kolaylaştırıyor. Ben işim gereği pek çok insanla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantılar da ya bir mesaj ya da bir e-posta yoluyla oluyor. Dolayısıyla bu insanlarla aramdaki ilk intibayı işte o mesajlarda, e-postalarda yazdığım metinler oluşturuyor. Birkaç haftadır kullandığım Grammarly bu metinlerde sadece yazım hatalarımı düzeltmekle kalmıyor, akıllı önerileriyle İngilizce cümlelerimin çok daha akıcı ve etkileyici olmasına yardım ediyor. Herkesin kullandığı kelimeler yerine çok daha etkili, az bilinen kelimeleri önererek bana zaman kazandırıyor. Böylece kendimi tekrar etmekten de kurtuluyorum. Öğleden sonraları biriken o işleri yapmamda, eritmekte bana hız kazandırıyor. Grammarly ile çalışmalarınızda ve e-postalarınızda zamandan tasarruf etmek için bugün Grammarly.com/Barış Özcan adresine gidip ücretsiz bir hesap oluşturursanız Grammarly Premium'a yükseltmek için %20 indirim kazanıp daha etkili çalışmaya ve zamandan tasarruf etmeye hemen başlayabilirsiniz. Sabah, öğle ya da akşam. Gün boyu uyguladığımız rutinlerimiz var. Biz farkında olsak da olmasak da. Şimdi size öğle saatlerinde dikkatinizi toparlamak için bir kahve içme rutini oluşturun desem hiç de yeni bir şey söylemiş olmam. Çünkü bu rutini muhtemelen herkes biliyor ve uyguluyordur. İşte o yüzden hatırlarsanız ben bunu bir de kısa uykuyla birleştirip bu rutini bir ritüele dönüştürmüştüm. Adına da kahvuyku demiştim. İşte siz bunu da alın, içine kendi renklerinizi katın. Başına sonuna size ait, sizin için anlamı olan sembolik bir takım şeyleri ekleyin, renklendirin ve onu törensel bir hale getirin. Kahve içmeye nasıl törensel bir hava katılabilir ki? İlla içtikten sonra kahve falına bakmanıza gerek yok. Gerçi o da bir ritüel ama bundan çok daha ilginç şeyler tasarlanabilir. Beethoven bunu yapmış. Evet, gelmiş geçmiş tüm zamanların en ünlü piyanist ve bestecilerinden biri olan Beethoven, kahve içme işlemini kendine özel bir ritüele dönüştürmüş. 57, 58, 59... Bir fincan kahve yapmak için her seferinde tam olarak 60 tane kahve çekirdeği kullanırmış. Anton Schindler'ın kendisi hakkında hazırladığı kitapta bestecinin eserlerinin yanı sıra bu kahve sevgisinden de söz ediliyor. Kahvesini oryantal yani doğu usulü hazırlamaktan keyif aldığı anlatılıyor. Uzak doğu ülkelerinde böyle dillere destan bir çay hazırlama ve sunma töreni, ritüeli vardır ya, işte buna benzer bir şekilde o da kahvelerle, kahve çekirdekleriyle kendine özel, kendisi için anlam ifade eden bir tören, bir ritüel tasarlamış. Böyle bir törenin onun beste yapma sürecine tam olarak nasıl bir katkı sağladığını bilemiyoruz. Ama sizin üretkenliğinize katkı sağlayabilir belki. Nasıl bir katkı? Dedik ya gün boyu işten işe zıplayıp duruyoruz diye. Beynimiz ve dikkatimiz bu geçişlere o kadar da hızlı adapte edemiyor kendisini. Ya geçmişte ya da gelecekte kalıyor. İşlerin arasında kısa bir mola vermek gibi basit bir rutin bile çoğu zaman işe yaramıyor. İşte siz tam bu ikisinin arasındaki anahtar noktalarda bir şeyler yapmaya, anlamlı ve sembolik bir şeyler yapmaya çalıştığınızda dikkatinizi geçmişten ya da gelecekten o ana çekmiş oluyorsunuz. Bir yandan işler ve insanlar sizi çekiştirip reaktif olmaya zorlarken siz proaktif kalabilmek için kendi tasarım gücünüzü kullanıyorsunuz. Unutmayın, hemen her şeyi bir ritüele dönüştürebilirsiniz. Sadece uyumak yerine Charles Dickens gibi kuzeye ya da güneye, doğuya, batıya yatarak uyumak gibi. Sadece çalışmak yerine Cal Newport gibi sadece öğleden önce çalışmak, diğer tüm işleri öğleden sonraya süpürmek gibi. Sadece resim yapmak yerine Picasso gibi tırnaklarını kestikten sonra onları... neyse, bu ritüelle iyi resim yapmak arasında doğrudan bir ilişki olmayabilir.
Ne kadar ileri gideceğinize siz kendiniz karar verin. Sizin için bir anlamı olması, sembolik olması her şeyden daha önemli. Çok koyu kahve içmeyi sevmeyen biri olarak şimdi benim çekirdeklerimi saymam gerekiyor. Bir fincan için tam 42 tane.